Herkese merhabalar. Örgü Ayakkabıda Sanat'a hoş geldiniz. Bugün sizlerle böyle yazlık bir güzellik paylaşacağım arkadaşlar. Şöyle mantar topuku üzerine yine tabanlık üzerine örülüp yapıştırılan son derece pratik, son derece şık bir ayakkabı. Bu modelde iki renk kullanmayı tercih ettim. Ve ip olarak da yine 18 katlı ipler kullandım. Malzemelerim o kadar güzel ki inanın çok pratik bir şekilde bu ayakkabıyı bitirdim ben. Şöyle bakımlı ayakkabılar Instagram adresi, bakımlı ayakkabılar sitesi bana şu şekilde bakın mantar taban göndermiş. İçerisine de arkadaşlar şöyle tabanlıkları kendileri hazırlamışlar. Bakın hiç uğraşmadan rahatlıkla oradan alabilirsiniz. Aynı kalitede altında yine karton, arada yapışkanlı pet, üstte de %100 deri kullanarak tam tabanların içerisine tabanlıkları da yapmışlar ve birer santim arayla da bakın deliklerini açmışlar. Sadece Bünyamin Bey beni izliyorsa, beni dinliyorsa bir tavsiyem olacak. Buradaki delikler 1 santim yerine 8 ya da 9 milim olursa çok daha iyi olur Bünyamin Bey. Ona dikkat ederseniz kullanım açısından çok daha rahat olacaktır. İplerimi göstermek istiyorum arkadaşlar. Yine bakımlı ayakkabılar bunları bana gönderdi. 18 katlı, hani ben 9 katlı filoş ipi 2 kat yapıyorum ya, 18 kat haline getiriyorum. Onlar direkt 18 katlı ipi yapmışlar. Ben daha önce size 18 katlı ipi hiç tavsiye etmemiştim. Çünkü sert geliyordu bana. Kendim hoşlanmadığım için de açıkçası size söylememiştim. Yalnız şu anda bu ipler yumuşatılmış. İlk zamanki gibi değil. O kadar hoşuma gitti ki. Tam ayakkabı ipi. Çok rahatlıkla alıp kullanabilirsiniz. Hiç 9 katlı 2 kat yapmaya çalışmayın bence. Hem örmesi çok rahat hem görüntüsü çok güzel. Dolayısıyla 18 katlı ipleri hakikaten bu sefer çok beğendim. Yani bundan sonra ben de alır kullanırım inşallah. Ben genelde 9 katı 2 kat yapıyorum ama ciddi stok yapmışım ben 9 kattan. Herhalde 1-2 sene kullansam bitmez. Aynı bu ipin kiremit rengini yapabilirlerse, zannediyorum yok, renklere baktım göremedim. Kiremit rengini yapabilirlerse çok güzel olacak. Malzemelerimiz bunlar. Bakın. Taban bu. Tabanlık nasıl olsa hazır. Uğraşmayacağız. Tabanlığımız bu. İlk önce turuncu ipimizi alacağız. Tığımı göstereyim hemen. Silindi. 4 numara 1.60 milim tığ kullanıyorum. 18 katta. Şimdi bunun üzerine öreceğiz ve pratik bir şekilde buraya sıcak yapıştırma yöntemiyle yapıştıracağız. Evet, bize ne lazım? Bir de zımpara lazım arkadaşlar. Yapıştırmadan önce zımparalıyoruz burayı ve sıcak yapıştırıcı. Bütün malzemelerimin markalarını açıklama bölümünde yazacağım. Bundan sonra marka göstermeyeceğim. Hani sıcak yapıştırıcımı şöyle bir gösteriyordum ya, ya da iplerin markalarını gösteriyorum ya arkadaşlar, bize büyük sıkıntı oluyor marka göstermek. O nedenle ben kullanmış olduğum tüm markaları, tığ vesaire malzemeleri açıklama bölümüne yazıyorum. Lütfen açıklama bölümünden okuyabilirsiniz. Daha önceden mantar tabanı delerek de bir video çekmiştim arkadaşlar. Yapıştırma yapmak istemeyenler varsa aramızda, böyle tek tek delerek göstermiş olduğum bir video var. Oradan ne yapıyorsunuz? Bunu 9 milim 8 milim arayla deliyorsunuz, tığlıyorsunuz. Arkasından bunu tığlıyorsunuz. Sonra ikisini birbirine ilmeklerle birleştiriyorsunuz. Bunu ayrıntılı gösterdiğim bir videoyu hemen videonun sağ köşesine tıklarsanız göreceksiniz arkadaşlar. Yapıştırma yapmak istemeyen, ilmek çıkarmak isteyen arkadaşlarım varsa çok ayrıntılı bir şekilde o yöntemi de gösterdim. Ve dediğim gibi videonun sağ köşesine koyacağım. Tıklarsanız karşınıza çıkacaktır. Evet, bakın şuradan başladım. İkişer ikişer ön tarafa kadar geldim. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane delikten 3 çıkardım. Diğerlerini 2 çıkarıyorum. Yalnız arkadaşlar bu birer santim arayla delindiği için ara 3 de yapmam gerekti. Elime göre ayarlıyorum artık. Bakın şurada 3 çıkardım. Dikkat ederseniz. Şurada 3 çıkardım. Burada 2 çıkardım. Elinize göre ayarlayın. 2 3 2 3 şeklinde.
yine şöyle başlamış olduğum yere bir tane daha yapacağım. Bu şekilde birleştireceğim. Bir zincir yapalım. Önde 1, 2, 3, 4, 5, 6 taneden 3 çıkardım. Arkada yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 taneden 3 çıkardım. Şuralarda dikkat ederseniz genelde 2 ama bir tane burada 3 yapmışım bakın. Bir tane burada 3 yapmışım. Bu tarafta 2 tane yerde 3 yapmışım. Şu tarafa bakalım. Şu tarafta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tam 6 tane yerde 3 kez batmışım. Ben elime göre, şuradaki düzene göre batıyorum bakın arkadaşlar. Bunu saymayı bırakır da siz de elinize göre ayarlamaya başlarsanız inanın çok rahat edeceksiniz. Belki bir iki kez sökersiniz, biraz uğraşırsınız ama saymayı bırakın arkadaşlar. Çünkü hiç kimsenin tığlaması birbirini tutmuyor. Elinize göre bir ayar, elinize göre bir tığlama tutturun, ona göre yapın. Evet, şimdi bir zincirimizi çektik. Ne yapacağız biliyor musunuz? Bakın şu altta gözükmesin diye, kenarlar gözükmesin diye bir kaydırma daha yaptım. Bakın iyi oldu, kapattı. Yapıştıracağız ya biz bunu. Bakın şurası şu anda görünüyor bak. Farkındaysanız şu anda görünüyor. Ama bunu yaptığımız zaman görünme işini ortadan kaldırmış olacağız. Şöyle tek tek başlamış olduğum yere geldim. Bakın şimdi buradan yine şöyle şuradan başladığımız yerden birleştirelim. Bir zincir çekelim. İpimizi burada koparalım. Evet, hemen ipimi değiştiriyorum. Diğer rengi alıyorum. Ve tabanlığımızın tam ortasını tespit edelim. Şu şekilde tam ortası burası desek, buradan sağa doğru 1, 2, 3. Üçüncüden başlıyorum. 7 sık iğne ile başlıyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Şunu da söyleyeyim. Bu ipte çok sıkarak örmüyorum. Normal bir örgü ayarında örüyorum arkadaşlar. Bol da bırakmıyorum ama çok sıkmıyorum. Bu ayakkabıyı o şekilde yaptım. Şöyle döndük. Bir tane atladık. 1, 2, 3, 4, 5. Şunu da alalım. Ve 6 tane ile geri döndük. Kenara geldiğimizde bir, 2 ve 3. 3 kaydırma ile birleştireceğiz. Dolayısıyla burada 2 tane artırmış olacağız. Bir tane bakın şunu atlıyoruz. Buradan tekrar örüyoruz.
2. Şu diğer sık iğneleri sarma yapacağız giderken. Saymayalım artık bundan sonra. Sarma yapacağız şöyle. Yine bakın bu tarafa geldik. Bu tarafta 3 kaydırmayla yine birleştirelim. Bir, iki, yine 3. 3 taneyle bu tarafa geldim. Yine buradan birinciyi atlıyoruz. İkinciden devam ediyoruz. 1, 10, 11, fazla mı olacak bu 12? Yine burada bakın tekrar 3 kaydırma ile yine birleştiriyoruz bakın. 1, 2 ve 3. 3 tane ekleme yaptık. Birinciyi atlıyoruz. Diğerinden örmeye devam ediyoruz. Şunu bir örelim. Yanındakini de örelim. Diğerlerini saralım. Bu taraftan giderken saracağız arkadaşlar. Bir, iki, 3. Evet. Bu şekilde kenarlardan üçer üçer kaydırma yaparak toplam, bakın şu ilk başladığımızı sarmamıştık. Onun üzerine 1, 2, 3, 4 diş toplamda sarma yapıp bıraktım arkadaşlar. Aynı şekilde kenarlardan 3 bağlayarak, yani ikişer ikişer artırmış oluyoruz dolayısıyla. 4 diş yapalım. 1, 2, 3, 4. 4 sıra sarma yaptım. Kenarlardan üçer üçer bağladım hepsinde. Şimdi yine 3 tane bağlayacağım. 1, 2 ve 3. Şimdi şu 4 sırayı bitirdik. Şu üzerindeki modeli koyacağız. Daha önce 2 kez daha kullanmıştım videolarımda. Bir babet yapmıştım. Bir de krem renkli dantel bot yapmıştım arkadaşlar. Onların videoları da kanalda var. Bakmak isteyenler açıklama bölümüne linkini koyarım. Bakarsınız oradan. 3 kaydırmayla buraya yine çıktık. Şimdi bir zincir çekiyoruz. Modelimize başlıyoruz. Tığımızın üzerine alıyoruz. Buradan itibaren bir bakın 1, 2, 3. Üçüncüye batıyoruz.
Bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Bakın şöyle. İkili trabzanımızı yaptık. Arkasından 3 zincir. 1, 2, 3. 3 zincir. 1, 2 atlıyoruz. 3. sık iğneye batıyoruz. 5 tane sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3, 4 ve 5. Tekrar 3 zincir. 1, 2, 3. Tığımızın üzerine alıyoruz. 1, 2 atlıyoruz. Üçüncüye tekrar bir tane ikili trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3 zincir çektik yine. 1, 2 atlıyoruz. Üçüncüye tekrar 5 sık iğne. 1, 2, 3, 4 ve 5. Tekrar 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tığımın üzerine alıyorum. 1, 2, üçüncüye. Bakın. 3 zincir çekince 1, 2, üçüncüye batıyoruz. Yine ikili trabzan yapıyoruz. Ve hemen şöyle yanına bağladım arkadaşlar. Yine 1, 2. 2 kaydırmaya bağladım. Bundan sonra modeli yaparken elinize göre 2, 3 şeklinde bağlayacağız arkadaşlar. Bazen 2, bazen 3 şeklinde bağlayacağız. Şimdi bakın burada tekrar şu birinciyi atlıyoruz. İkinciden sık iğne çıkarıyoruz. 1, 2, 3, 4. 4 tane sık iğne yaptım. Dikkat ederseniz burada. Şimdi tekrar 3 tane zincir. 1, 2, 3. Bakın gevşek bırakıyorum. Zincirleri çok böyle sıkmadım. 5 tane sık iğne yapmıştık buraya. Üzerine 3 tane yapacağız şimdi. Bakın. Tam şurada bir tanesini atlıyorum yanına. 1, 2, 3. 3 tane sık iğne yaptık üstüne. Tekrar 1, 2, 3 zincir çektim. Buraya bakın. Bir yanına 1. Bir tepeye 2. Bir de diğer yanına 3. 3 tane sık iğne yaptık. Tekrar 1, 2, 3 zincir çektim. Buradaki 5 sık iğnenin üzerine 3 sık iğne yapacağız. Yine bunu atlayalım. 1, 2 ve 3. Tekrar 1, 2, 3 zincir çekelim. İkili trabzanın bu tarafından bir tepesine 2, bir de diğer tarafına 3. Toplam 3 tane sık iğne yaptık ve 3 yaptık. Hemen şuraya bu bitişlerde arkadaşlar çok şey değil. 4. Bir tane daha yapacağız. Ve yanına 1, 2. 2 kaydırmayla eklememi de yaptım. Dönüyorum. Dönerken bir tanesini atladım. Tekrar burada üzerine sık iğne yapacağız. 1, 2,
3 4 5 5 tane sık iğne yaptım üzerine. Şimdi 3 zincir çekiyorum. 1 2 3 zincir çektim. Burada bu üçünün tam ortasına batıyoruz arkadaşlar. Bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Tekrar 1 2 3 zincir çekiyorum. Bu sefer burada 3 sık iğne yapmıştık ya. Bunu 5'e çıkaracağız. 1 2 3 4 ve 5. 1 2 3 zincir çekiyorum. Tekrar yine şurada 3 sık iğne yapmıştık ya, oranın tam ortasına bir tane ikili trabzan. Tekrar 1 2 3 zincir çekiyoruz. Yine şu yapmış olduğumuz sonda yaptığımız sık iğne vardı ya, 4 tane. Ona ekleme yapalım arkadaşlar üzerine. 1 2 3 4 5. Burada iki kaydırmayla yine bağlayalım. 1 2. Şöyle bir göstereyim arkadaşlar size. İki kaydırmayla çıktık. Burada şimdi bir zincir çektim. Şöyle hemen bir tane atladım. Şuraya tekrar sık iğne yapalım. 1 2 3 4 tane. 4 tane yaptım. Şuradan bir tane azalttım. 1 2 3 zincir çektim. Şurada yapmış olduğumuz ikili trabzanın üzerine 3 tane sık iğne yapacağız. 1 2 ve 3. Tekrar 1 2 3 zincir çekeceğiz. Bu sefer buradaki 5 taneyi 3'e düşüreceğiz arkadaşlar. Şurada bir tane atlıyoruz. 1 2 3. Tekrar 1 2 3 zincir çekiyorum. Buraya geliyoruz. Yine üzerine 3 tane sık iğne. 1 2 3. Tekrar 1 2 3 zincir çektim. Burada bir tane atladım, yine şuradan atlıyorum. 1 2 3 şöyle 4 tane de bu tarafa yaptım. Yine iki kaydırmayla bir birleştirelim. 2 İnşallah anlaşılır oluyordur arkadaşlar. Şöyle yakınlaştıralım. Şöyle de gösteriyorum. Şimdi burada iki kaydırma yaptık ya. Bir daha yapalım. Bir tane daha yapalım. 3 kaydırmayla çıktım. Bir tanesini atlayıp bir sık iğne yaptım. Tekrar 1 2 3 zincir çekiyorum.
Tığımın üzerine alıyorum. Şimdi tam bu 4 tanenin, buraya 4 tanenin ortasına ayarlayın arkadaşlar elinize göre. Şöyle bir tane ikili trabzan yapacağım. 1 2, bir tane ikili trabzan yaptık. 1 2 3 zincir çekiyorum tekrar. Bu sefer şuradaki 3 taneyi 5'e çıkaracağız. Bakın şunu 5'e çıkaracağız. Kenarından 1 2 3 4 ve 5. Bir, iki, 3 zincir çektik. Tığımın üzerine alıyorum. Şu 3 tanenin tam ortasına bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Tekrar 1 2 3 zincir çektim. Bakın. Diğer üçlünün üzerine 5 tane yapacağız şimdi. 1 2 3 4. Model hep böyle arkadaşlar. Kendi kendine devam ediyor zaten. Tekrar 1 2 3 zincir çekiyorum. Yine buradaki 4 tanenin ortasına bir tane ikili trabzan yaptım. 1 2 3 zincir çektim. Ve burada kenarda yine 3 kaydırma ile bağlama yapacağım. 1 2 ve 3. Şimdi bakın modeli şuralardan tekrar birer tane daha eklemiş olduk dikkat ederseniz. Yine burada dönüyoruz. 3 tane zincir çekelim. 1 2 3. 3 zincir çektik. Bu ikili trabzanın üzerine 3 sık iğne yapacağız. 1 2 ve 3. 3 tane sık iğne yaptık. 1 2 3. Yine sıkmıyorum. Bakın zincirleri gayet normal örüyorum arkadaşlar. Bu 5 tanenin üzerine 3 sık iğne yapacağız ya. Bir tane atlayalım. 1 2 ve 3. Tekrar 1 2 3 zincir çekiyoruz. Tekrar bunun üzerine 3 tane sık iğne. 1 2 3. 1 2 3 zincir çekiyorum. Bu 5 tanenin üzerine tekrar 3 tane. 1 2 3. 1 2 3 zincir çekiyorum. Tekrar buraya 3 tane sık iğne. 1 2 3. 1 2 3 zincirimi tekrar çektim. Burada bir tane atladım. 3 zinciri tekrar çektim ve yine 1 2. Evet, 2 kaydırma 3 kaydırmayla yine bağladım. Hemen dönüyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum buraya. Şöyle. Ve sık iğneden sonra da 1 2 3 tane zincir.
Bakın burada 3 sık iğne yapmıştık. Bunu 5'e çıkaracağız. 1 2 3 4 ve 5. Bir, iki, 3 zincir çekiyorum. Burada yine bunun üzerine tam ortaya ikili trabzan yapacağız. Tığımızın üzerine alalım. Tam ortasını bulalım ve 1 2 böyle. Tekrar 1 2 3 zincir çekiyorum. Buraya 3 taneyi 5'e çıkaracağız. 1 2 3 4 ve 5. Tekrar 1 2 3 zincir çekiyoruz. Diğer şu üçlünün ortasına bir tane ikili trabzan yapıyoruz. 1 2 3. Bir taraftan modeli bitirirken diğer taraftan tekrar başlıyoruz, farkındaysanız. Burada yine 5 tane yapacağız. 1 2 3 4 şu kenara da bir tane yapacağım. 4 ve 5. 5 tane sık iğne yaptık. Tekrar 1 2 3 zincir çektim. Kenarlardan bağlayacağım. Şu karşı tarafa bakın, ayarlayarak gidelim. Bir tane atladım ben, burası biraz geri gibiydi ya, ondan dolayı. Elinize göre ayarlayın arkadaşlar. Bir ileri geri durum olursa bir tarafı mesela 2 bağlayın, bir tarafı 3 bağlayın. Ayarlama yapın çok ilerlemeden. Evet, şimdi daha iyi. Gördünüz mü? Bakın. Şimdi tekrar gelirken burada yine bakın, buraya bağladım. 1 2 3 zincirimi çektim. Şuradaki 5 sık iğnenin içerisine yine 3 yapacağız. Dolayısıyla bir tane atlayacağız. Şöyle 1 2 ve 3. Tekrar 1 2 3 zincir çektim. Şu ikili trabzanın üzerine 3 sık iğne. 1 2 ve 3. 1 2 3 zincir çekiyorum. Buraya yine 3 sık iğne yapıyoruz. 1 2 ve 3. Tekrar 1 2 3 zincir çekiyorum ve buraya 1 2 3 zincir, 3 sık iğne. 1 2 3 zincir çektim. Tekrar buraya bu 5'i 3'e indireceğiz. 1 2 3 1 2 3 zincir çektim. Tekrar burada mesela uzak kalacak gibi ya, şöyle bağlayabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bağlayın. Yanından 1 2, ya elinize göre ayarlayın yani. Bakın şimdi 2 tane sık iğne yaptım, ondan sonra bağladım, dikkat ederseniz. 1 2 2 tane bağladım. Ayarlarsınız onu o şekilde. Şimdi 3 zincir çektik. Şu 3 tanenin ortasına bir tane ikili trabzan yaptım. Tekrar 1
2, 3 zincir çektik. Yine bakın ta buraya bağlamayacağım. Çünkü çektirecek. Hemen şuraya dibine bir bağlayacağım. Şöyle şuraya bağlayalım. Ondan sonra kenarlara bağlayalım. 1, 2 ve 3. 3 tane de bu tarafa bağladım. Şimdi bakın aynı işlem devam edecek arkadaşlar. Bu ikili trabzanın üzerine 3 sık iğne. Bu 5'i 3'e indireceğiz. Yine 3 sık iğne. Aralara 3'er zincir olacak. Aynı şekilde 3 sık iğne, 3 zincir, 3 sık iğne, 3 zincir. Model aynı şekilde devam edecek. Kenarlardaki artırmaları biraz ayağınıza göre ayarlayarak yapacaksınız. Ve kaç tane yapmışız bir bakalım. Şuradan itibaren tam ortadan sayarsanız 1, 2, 3, 4. Tam 4 tane model yapmışım. Bakın bittiği zaman 1, 2, 3. Çok fazla modelde bir değişiklik yok ama şurada sık iğnelerle bakın artırma var. Kenarları sık iğneyle artırdım. Modeli değiştirmedim. Aynı şekilde model devam et. Bakın şuralarda sık iğnelerle artırırsınız artık. Şimdi hemen bir de ölçü vereyim ben size. Şöyle önden itibaren tutalım. Kaç santim? 12,5 santim falan. Bu 37-38 için bu ayakkabı. Sizler 39-40 için yapıyorsanız 13-13,5'a kadar bile burayı yükseltebilirsiniz. Şuradan bir de şu ölçüyü vereyim. Bakın bu da 16 santim falan 38 numara için. Şimdi şuraya kadar yapalım. Yani şu 4. modelimize kadar bitirelim. Şurada tekrar görüşelim. 1, 2, 3, 4. Bakın önde 4 tane model bitti. Bittiğinde 1, 2, 3. Yine tam. Bakın artırmaları şuradan itibaren kenarlardan yaptım. Burada 2, 2 bağlayacaksınız. Dönerken 1 atlayacaksınız. Şu yapmış olduğumuz artırma yerlerinde 2 bağladım. Dönerken 1 atladım arkadaşlar. Dolayısıyla birer birer artırmış oldum. Evet şöyle. Buradan sonra şimdi modelimizi bırakıyoruz. Şu üzerinin sık iğnesini yapacağız. Yine burada da 2 bağladım. Normal sık iğne yapalım. Şu zincirlerin içerisine kaç tane yaptım onu göstereceğim size. 1, 2, 3. Şu araya bir tane yaptım. Yanına yine 1, 2, 3. Sonra diğerlerinin üzerine aynı sayıda sık iğne yapmaya devam ediyoruz. Yine zincirli kısma geldim bakın. 1, 2, 3. Şu araya bir tane, yanına 1, 2, 3. Evet, öyle ezanlar okunuyor. Şimdi şunu da belirteyim arkadaşlar. Ben şimdi 3 burada çekiyorum. 3 sık iğne yapıyorum ya zincirlerin üzerine. Eğer bakın şöyle ayağınıza ölçün. Dar gelecek gibi olursa buradaki 3 sık iğneyi 4 yapabilirsiniz. Mesela 4 yapabilirsiniz. Veyahut da geniş gibi olacaksa yine buralardan azaltma yapabilirsiniz. Bir, iki. Şimdi
Dönüyoruz. Yine bir tane atlıyoruz. Şu birinciye atlıyorum. Bakın. İkinciden sık iğne yapalım. Evet, sık iğnemi bitirdim. Şimdi buraya yine 2 kaydırmayla birleştireceğim. Evet. 1 2. Bakın şurada sık iğne, yani 1 2 3. motiften sonra hep şuralarda, şu artırma yerlerinde 2 kaydırma yaptık. Bir atladık. Motifi yaparken ara ara 3 de yapıyorduk ya. Şimdi burayı sadece kaydırma yapacağız üstüne. Bu kaydırmayı da çok sıkmayın. Ayağınıza göre ayarlayın yine. Ayağınızı kesebilir çok sıkarsanız. Normal ayarda yapın. Evet, yan komşunun kızı ağlıyor bu arada. Sesini duyuyorsunuz. Evet arkadaşlar, burada ipimi şöyle aşağıya çekiyorum. Şimdi topuk kısmına başlayalım. Evet. Topuk kısmı da çok güzel oldu arkadaşlar ya. Hakikaten çok güzel oldu. Böyle tam ayakta ayağı sarıyor, oturuyor. Nasıl oldu ben de anlamadım ama hakikaten çok güzel oldu. Şimdi ben aslında bunu göz kararı sayılarına başlamıştım. Saydım biraz önce. 29 ilmek var şöyle topladığımda. 18 katlı iple düşünelim. Ama ben size yine hemen başında bir ölçü vereceğim. Şöyle bitmiş hali. Şurayı sonradan gideceğiz. Zaten devamında göreceksiniz. Bitmiş haliyle hemen hemen 15 santim. Şöyle bir de boyunu vereyim. 7 santim. Hemen topunu da göstereyim. Ondan sonra ayakkabımızı yapıştıralım ve işimiz bitsin. Topukta tam ortayı bulalım ilk önce. Bakın şu görüyorsunuz zaten tam ortaya bir delik açmışım. Şurası hemen hemen göz kararı bakıyorum ben şu anda. Tam ortası desek. Kenara doğru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14. 14 burada. 14 bu tarafta. Bir tane de ortada olacak. Yani benim yaptığım o şekilde en azından. Toplam 29. Şuradan bakın başladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 26, 27, 28, 29 ve 30. Bakın 30 yaptım. Şurası bir tane geride kaldı gibi. 31'e çıkardım.
Arkadaşlar elinize göre ayarlamaları yapın. Bence sayılara çok ne diyeyim? Sayılara çok takılmayalım. Daha çok tabandaki görüntüsü nasıl ona bakmalıyız. Mesela ben şimdi 30 yapsam şurası birazcık geride olacaktı. Uygun mu? Değil. O yüzden şu anda artırmış olduğumla birlikte toplamda 31 tane ilmek oldu burada. Dönüyorum. Dönerken birinciye atlıyorum. Bakın şu ilkini atladım. Bir, iki, artık saymaya da gerek yok. Karşı tarafa kadar sık iğne yapalım. Sık iğne yaparak buraya kadar geldik. Dönelim. Şimdi yapmış olduğumuz sık iğneyi saracağız. Bakın sarmayı yaparken burada özellikle dönüşlerde şuna dikkat edeceksiniz arkadaşlar. Hemen buraya değil. Burayı atlıyorsunuz. Burayı atlıyorsunuz. İkinciden sarıyorsunuz. Bakın burası değil. Burayı atla. Şuradan. Dönüşlerde hep bu şekilde yapacağız. Sarma yaparken de sıkmadım. Özellikle böyle hafif, bakın normal bir örgüyle ördüm. Zaten 18 katlıyı 24 kat yapmış oluyoruz çünkü. Biraz yumuşak olsun düşüncesiyle. Şimdi arkadaşlar ben burada 37-38 için 31 ile başladım ya. Mesela 39-40 yapacak olan arkadaşlar bu topuk kısmında şöyle 3-4 tane ilmek 2 buraya 2 buraya şeklinde fazla başlasınlar. 31 yerine mesela 35 ile başlayın. 40'lar, 39'lar, 33 ile başlasınlar. Yani ayağınıza göre. Artık birazcık şuralardan 1-2 ilmek ayarlayın o kısımları. Evet, buraya kadar sardık. Şimdi dönüyorum yine. Dönerken birini atlıyoruz. Diğerinden batıyoruz. Tekrar sarmayı, bakın. Sarmayı yaparken şurayı atlıyoruz. Şuradan. Birinciyi atlıyoruz. 1, 2. Bu şekilde sarmaya devam ediyoruz. Şimdi toplam şöyle bir göstereyim. Kaç diş? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Toplam 7. dişe kadar böyle kenarlardan bir buradan gösterdiğim şekilde bir atlayarak devam ederseniz aynı formu yakalarsınız. 7 sıra sarma yapalım. Aynı yöntemle gelelim arkadaşlar. Bir, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Burada en başta 31 ilmekle kurmuştuk topuk kısmını. Şu an 7 sıranın sonunda burası 20 ilmek arkadaşlar. Yani 20 ilmek sardım buraya. 21 ile geldim şuraya. En son tekrar şurada bir tane atladığım için dönerken de 20 tane sarma yaptım. Bakın şimdi 8. sıraya başlarken ne yapıyoruz?
bir tane atlıyorduk ya şurada. Şu bir tanenin yerine şu anda 2 tane atlayacağız. Dolayısıyla bakın 1, 2, 3. Tekrar 1, 2, 3. Şimdi burada şöyle yaptım. Bir kesinti burada yaptım arkadaşlar. Şu bir tane kesintiyi burada yaptım. Bakın bir tane atlıyoruz. Bir tane kesim. Döndü. Yine dibinden sarmadım. Bir ilerisinden sardım. Dolayısıyla bir tane daha kesmiş oldum. Şöyle. Yine bu tarafa tekrar geldik. Yine aynı şey yapacağız. Üçüncüye batacağız. 2 kesinti de burada yapacağız arkadaşlar. Bakın. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Üçüncüye batıyoruz. 1, 2. Burada şimdi şuradaki deliğimizi koyacağız. Bakın. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9'uncudayız. Ve şuradaki deliğimizi koyacağız. 1, 2, 3. Üçüncüye batıyoruz. 2 tane yine kestik. 1, 2 tane sık iğne yaptım. 2 sık iğneden sonra 1, 2 zincir çekiyorum. 1 sık iğne atlıyorum. Örmeye devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane sık iğne ördük araya. 1, 2 zincir çekeceğim. Bir tane atlıyorum. Buraya bir delik yapıyorum. Şimdi burada da bir tane eksiltme yapmamız gerekiyordu ya, tekrar ikinci kez. Şu bir taneyi de atlıyorum. Tekrar şimdi saralım. Hepsinin üzerine saralım. Sadece şu zincir, bakın zincir burada. Zincire geldiğimiz zaman bir tane sık iğne yapalım. Böyle. Sonra tekrar sarmaya devam edelim. Evet, zincire geldim. Bakın tekrar sık iğne yapıyorum. İçine bir tane yapın yeter arkadaşlar. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Burada ipimizi kesiyoruz artık. Bakın şurası bittiğinde şuraya şöyle yapalım. Benimki 7 santim. 39-40 yapacak olan arkadaşlar lütfen burayı 2 sıra fazla yapsınlar. Zaten 33-35 ile başlayacaksınız ya. Dolayısıyla bitirdiğinizde hemen hemen aynı ilmekler olacaktır. Ama 2 sıra, yani biz 9 yaptıysak 37-38'e sizler 10-11 yapın. Yine ayağınıza ölçerek devam edin yalnız. Sık iğne yapacağız. Burada özellikle bu çevrelemeyi yaparken sıkı yapacaksınız arkadaşlar.
Yani topuğu ya da ayakkabıyı ördüğünüzden daha sık yapın. Şu an örmüş olduğum yeri. Bak, sıkıştırarak yapıyorum. Genelde bir arasından bir tepesinden şeklinde sıkı bir şekilde alıyorum. Fazla olursa arada bir tane atlayıverin. Elinize göre onu da ayarlayın arkadaşlar. Bakın bayağı bir sıktım burayı yaparken. Sıkarsanız topuğunuz böyle yuvarlak şekli alacaktır. Bakın şu tarafa bakın. Bir de buraya bakın. Gördünüz mü? Şurayı toparladı. Şimdi bunların her birisine batacağız artık. Şuradaki ipi arada yürütelim. İki kaydırmayla birleştirdim. Tekrar bir taneye atlıyorum dönerken ve şu anda her birisinden sık iğne yaparak başlamış olduğumuz yere kadar ilerleyeceğiz. Bakın nasıl toplamda, gördünüz mü? Yine iki tane bağlayalım. Şöyle şu bir, dört, iki, şimdi şöyle yaptım. Sadece son olarak yine kaydırma yaptım arkadaşlar. Her birisinden böyle tek tek diğer tarafa kadar kaydırma yapalım. Topuk kısmını da bitirdik. Şimdi şu bağcığımızı bir yapalım. Bu da çok çok basit. Şöyle bir zincirle başlayalım arkadaşlar. Tam 110 santim zincir çektim. Yalnız zincirleri sıkmayalım. Böyle normal bir ayarda, bakın görüyorsunuz, şöyle 110 santim çektim ben. Sizler istediğiniz uzunlukta çekebilirsiniz. Şöyle yine
geniş geniş her birisine kaydırma yaptım. Sadece yapacağımız bu. Sıkmadım. Tekrar yapayım. Bakın şöyle bol bırakarak, yani yumuşak bir bağcık olmasını istedim. Sizin anlayacağınız arkadaşlar. Bunu sert yaparsan zaten ip kalın, rahatsız eder. Ama bu şekilde yapınca çok güzel oldu. Yumuşacık bir bağcık oldu. Böyle tek tek her birisinden geçirdim. Bu kadar. Uçlarına boncuk takacağız. Böyle hepsini yapalım. Evet, bu şekilde boncuklarımızı da taktık. Şimdi şuradaki süslemelerimizi yapalım. Nasıl istiyorsanız o şekilde süsleyebilirsiniz arkadaşlar. Bakın örmüş olduğum ipi, o 18 katlı ipi 3'e ayırdım. Şöyle biraz incelttim. Ondan ayakkabımız bitti arkadaşlar. Sadece şu an sıcak yapıştırma kaldı. Hemen şöyle tabanımızı önümüze alıyoruz. Zımparayla güzelce bir tabanımızı zımparalıyoruz her yerine. Bezle silin ve iyice kurutun tabanınızı. Ondan sonra Denlax TP3100. Şu an kullanmış olduğum sıcak yapıştırıcı bu. Bakımlı ayakkabılara sayfasına Instagram'dan ulaşırsanız veyahut da sitelerinden ulaşırsanız arkadaşlar sıcak yapıştırıcı satıyorlar. Bakımlı ayakkabılardan temin edebilirsiniz. Şöyle her yerine sürelim. Dışarı taşırmamaya dikkat edin. Çünkü şu renk var ya, tabanın rengi, onu soyuyor. Birincisinde ben birazcık bilmediğim için soydum arkadaşlar. Siz dikkatli olun. Hiç dışarı taşırmayan bu tabanları kullanıyorsanız tabi. Bakın şekil bir ha. Gördünüz mü? Şu kenardaki kaydırmayı geçmeyecek şekilde. Tüm ilmeklere de sürdüm bakın. Özellikle şu
kenar kısımlarını iyi yapıştıralım. Kalkmasın arkadaşlar. Ön kısımda özellikle. Hiçbir yer tutkalsız kalmayacak. Her yere süreceğiz. Bunları bu şekilde en az 1 saat bekleteceğiz arkadaşlar. 1 saatten daha fazla da bekletebilirsiniz. Ben birinciyi geceleyin sürmüştüm. Sabaha kadar bekletmiştim. Sabahleyin yapıştırmıştım. Şimdi bunu da en az 1 saat olmak üzere şöyle birkaç saat bekletirsek daha iyi olacak. Şimdi ben bunu balkona koyacağım. Güneşte biraz kalacak bu. Acayip ısınmış arkadaşlar bu arada. Şöyle ön kısmı oturtalım. Sonra getirip şu topuk kısmını da oturtalım. Sıcacık şu anda, bakın taban. Bu şekilde iyice bastıralım. Evet arkadaşlar, bir ağırlığın altında biraz beklettim ben. Şöyle kapanışı yapayım. Tekrar bekleteceğim. Üzerine ağırlık koyacağım. Şimdi size hemen şunu söyleyeyim. Bakın, ilk etapta ben bunu yapmamıştım. Ayağıma giyip de ayakkabıları anneme babama gösterdim. Yanımdalar onlar. Şöyle ön kısma da şu turuncudan yapamaz mısın gibi bir fikirde bulundu. Özellikle babam. Ben de dur dedim, seni mi kıracağım. Hemen şunun üzerine turuncudan da bir kaydırma yaptım. Onu da göstereyim sizlere. Ondan sonra kapanışımızı yapalım arkadaşlar. Hani önceden aklıma gelseydi yapıştırmadan önce bunu yapardım. Kenardaki iplerini de içine saklardım. Kışın biz beraber kalıyoruz. Bu yasaklar çıkınca da gidemediler. Bakın şöyle hemen daha önce yaptığımız kaydırmanın dibinden siz bunu inşallah yapıştırmadan önce yaparsınız. Yapıştırma yapacaksanız tabii arkadaşlar, yapıştırma yapın. Kollarınıza yazık. Uğraşmayın tabandan ilmek çıkarmakla. İnanın hem daha güvenli, kullanım açısından da daha güvenli. Özellikle Converse tabanlarda ipin tabanı kesme ihtimali oluyor, riski oluyor. İleriki zamanlarda biraz kullanınca o sıkıntılar gelebiliyor. Ancak yapıştırma yapıldığında tabanda, Converse tabanda dahi bir sıkıntı olmaz. Çok uzun süreli olur ayakkabı. Bir sürü emek veriyoruz. Gerek yok. Sıcak yapıştırıcı alacağız. Bir iki deneyeceğiz. O kadar yapacağımız şey bu. Çok zor değil. Bu videomuzda da bir güzelliğin sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videolarda yeni modellerle görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, Allah'a emanet olun. Bir ricam olacak sizlerden. Lütfen arkadaşlar, beğeni, yorum ve videoyu kendi hesaplarınızda paylaşmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın.